Merhabalar Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Şimdi gene burslu bir çanta yapacağız. Şöyle bir burs kullanıyorum. Bu 20 santime 15 santim bir burs. Bakır rengi kağıt ip ve krem rengi diyelim ya da saman rengi gibi bir kağıt ip kullanıyorum. Bunlar kalınlıkları birbirine çok yakın olması gerekiyor. Birkaç renk kullanırsanız buna da dikkat edin. Çünkü bazı kağıt ipler çok ince olabiliyor, bazıları çok kalın olabiliyor. 6 numara 3,5 milim tığ kullanıyorum. Önce taban yaparak başlıyoruz. Bundan bir önceki videoda bu tabanın nasıl yapıldığını anlattım. Göz boncuklu çantada. Şimdi çok kısa olarak geçeceğim ve alt kısma bir de videonun içine gene bu çantanın linkini paylaşacağım. Oradan daha detaylı olarak görebilirsiniz. Burslu bir çanta çalışıyorsak zaten taban ölçümüz bellidir. Bu şekilde açık şekilde ölçeceğiz. Uzun kenarı, kısa kenarı, uzun kenar tam dışından tutuyorum mezurayı 20 santim. Kısa kenar yine dışından tutuyorum 15 santim. Yani 20'ye 15. Uzun kenar 20 santim, kısa kenar 15 santimi çıkarıyoruz. Şöyle. Aradaki 5 santim zincir çekiyoruz. Yani 5 santim zincir çekip sonra örmeye başlayacağız. Tam şu dış kenarlara geldiğimizde örgüyü bırakacağız. İsterseniz daha büyük çanta, daha büzgülü bir çanta yapmak isterseniz pileli, büzgülü daha geniş tutarsınız taban ölçüsünü. Ama gene aynı şekilde çalışmanız gerekiyor. Geniş de tutsanız. Çünkü her iki taraftan da eşit şekilde genişlemesi gerekiyor. Yani şu iki kenar arasındaki farkı zincir çekiyoruz ve onun etrafına örüyoruz. İpi sıkılaştıralım ve zincir çekiyoruz. 5 santim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ölçüyoruz. Beş santim. Bir zincir daha çekiyorum. Bir üst sıraya çıkabilmek için ve şöyle çeviriyorum. Şurada kesik kesik çizgi gibi gözüken yerlere batacağız. Bir alttaki zincirden başlıyorum. Yani hemen yanındaki zincirden. Şurası hemen çok kolay. 8 tane sık iğne örüyoruz. Son ilmeğe de bir sık iğne. Şimdi aynı ilmeğe 2 tane daha sık iğne örüyorum. 3'e tamamlıyorum. Son ilmekte 3 tane sık iğne var. Şimdi bu 3 tane sık iğnenin şöyle şu birincisi iğne koyalım ki yeni başlayanlar için. Gerçi bunu ayrıntılarıyla anlatmıştım. O video linki de koyacağım açıklama bölümüne. Hatta videoya da unutmazsam koyabilirim. Ama açıklama bölümüne mutlaka bırakacağım. Oradan daha detaylı görebilirsiniz. Şimdi 3 tane sık iğnenin birincisine ve üçüncüsüne iğneleri koyduk. Bu iğnelerin olduğu ilmeklerin içine 3'er tane sık iğne öreceğiz ve köşeleri oluşturacağız. Devam ediyorum. Sık iğnelerle. Şimdi sıraya
burada ördüğümüz sık iğnelerin dibine batarak devam ediyoruz. Atlamadan, ilmek kaydırmadan her ilmeğe bir kere batıyoruz. Sıraya başladık. Son ilmeğe 3 tane sık iğneyi ördük. Köşeleri hazırladık. Şimdi başladığımız yerdeyiz. Burası bizim sırayı bitirip diğer sıraya başladığımız yer. Ve ip her zaman burada kalacak. Şimdi burada ördüğümüz gibi 3 tane sık iğne örmüyoruz. Burada bir tane ilk sık iğne var. Bir tane de son sık iğne var. İkisi de aynı ilmeğin içinde. Üçüncüyü örmüyorum. Üçüncü ilmeği şu şekilde ortaya çıkartıyoruz. İlk sık iğneye ipi alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bu ilmek bizim ortadaki sık iğne oluyor. Yani şurada son sık iğne, bir ilmek kaydırarak oluşturduğumuz 2 ve içinde bulunduğumuz ilmek de 3. Bir zincir çekiyorum ve aynı ilmeğin içine köşeyi örüyorum. Yani 3 tane sık iğne. Üçüncüsüne hemen iğneyi takalım. Şöyle 1, 2 ve 3. Ortaya iğneyi taktım. Her 3 tane ördüğümüz köşede ortadaki sık iğneden arttırma yaparak, yani 3 tane sık iğne örerek köşeleri tamamlıyoruz. Şimdi ikinci sıranın ilk köşesini yaptım. Sırayı tamamlarken buradaki köşeyi de tamamlayıp sırayı bağlıyoruz. Şimdi sık iğnelerle devam ediyorum. Ortadaki sık iğneye şunu çıkartıyorum. Bir, iki, üç köşeyi oluşturduk. Şu ortadaki sık iğnenin üzerine gene 3 tane sık iğne örüp köşeyi devam ettiriyoruz. Ortadaki sık iğneye şimdi bunu çıkartıyoruz ve buraya da 1, 2 iğneyi takalım ve 3. Şimdi sırayı tamamlıyoruz. Bir, iki ve 3. Burada ilk sık iğnenin üzerine gelip ilmek kaydırıyoruz. İp hep burada kalıyor. Bir zincir, gene ilk sık iğnenin, yani şu zinciri çektiğimiz ilmeğin içine, dibine bir sık iğne. Sonra yanındaki ilmeğe 3 tane sık iğne. Şöyle ortaya takalım. Gerçi artık köşeler çok belirgin olduğu için gerek yok ama yine de takalım. Hatta buraya da takalım. 1, 2, 3 tane var. Üçüncüsüne devam ediyorum. Artık iğne kullanmayacağım. Zaten çok net gözüküyor. 3 tane sık iğne yan yana, ortadakine 3 tane sık iğne örerek devam edeceğiz. Aradakilere tek batıyoruz.
3 tane sık iğne. Bakın 1 2 3 şuraya aynı şekilde çok net gözüktüğü için yeni başlayanlar için de artık anlaşılabilir olduğundan iğnelere gerek yok. Sırayı tamamlıyoruz. Üç. Diğer tek. Şimdi sırayı bağlıyoruz. Kaydırıyoruz. Bu da bir burada ilmek oluyor. Sonra gene bir tane iğneyi çıkarıyorum ve 3 tane. Devam ediyorum. Gayet muntazam bir şekilde taban oluşuyor. Bakın. Ve bu 3 tane yan yana olan ilmek sık iğneler çok belirgin olduğu için artık iğne kullanmaya gerek yok. Her 3 tane sık iğnenin ortasına 3 tane sık iğne örerek köşeleri devam ettiriyoruz. Tam 20 santime 15 santim tabanı ördüm. Sonra üzerine 2 sıra hiç arttırma yapmadan ördüm. Yani şu 2 sıra çantanın duvarına ait. Şöyle. Şurada arttırdığım yer belli. Şuraya kadar tam 20'ye 15. Şuradan 2 sıra geriden şöyle 2 sıra geriden ölçüyorum. Bakın tam 20 santim. Bu şekilde ölçerek hesaplayarak yaparsak istediğimiz ölçüyü çok rahat yakalayabiliyoruz. Bakın 15 santim. 13 sıra ördüm. 120 ilmek toplam. Bu tabii ki sizde daha farklı sonuçlar çıkartabilir ama önemli olan ölçmek. Yani şuradaki zincir benimki 6 santimdi. Sizin 10 santim olabilir, 15 olabilir. Buradaki zincir sayısı da mesafe ile alakalı olduğu için mesela ben burada 6 santim için 8 zincir kullandım. Belki aynı mesafeyi siz 6 zincirle, belki 9 zincirle, belki 10 zincirle tamamlayabilirsiniz. Önemli olan ölçüyle hareket etmek. İlla burada verdiğim zincir sayısıyla değil. Tamamen kullandığınız ipe ve tığ numarasına hatta elinize göre de çok değişir. Şimdi 2 sıra taban bittikten sonra 2 sıra hiçbir arttırma eksiltme yapmadan çantanın duvarına ait olarak ördüm. Bu tabana ait değil, şu son 2 sıra. Burada bu 2 sıranın üzerine desen kurarak devam ediyoruz. Şuradaki ek yerine gene ipi bağlıyorum. Hiç belli olmuyor göründüğü gibi. Çok az. Ek yerine mümkün olduğu kadar göze batmayacak şekilde örmemiz gerekiyor. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Toplam aynı ilmeğin içinde 3 tane ikili trabzan. Arada zincir yok. 1 2 tane ilmeği atlıyorum. 3. ilmeğe gene 3 trabzan. Bir, iki atlıyorum. 3. trabzan sık iğnenin üzerine 3 tane ikili trabzan.
Köşelerde de hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Bütün sırayı aynı bu şekilde örüyoruz. 2 tane atlayıp üçüncüye gene 3 tane ikili trabzan. Sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sırayı tamamlarken ipi de değiştiriyoruz. Şöyle bir ilmek sıkıştıralım. İpi bu şekilde alıyoruz. Gene aynı ilmeğin içine bir ilmek kaydırma daha yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Şuradan devam edeceğiz. Geri geliyoruz. Gene ikili trabzan. Burada çapraz oluşturduk. İlk çektiğimiz 4 tane zincirin 3'ü ikili trabzan için, 4.'sü yani bir tanesi de aradaki boşluk için. Gene bir sonraki boşluğa ikili trabzan ve gene geri geliyorum. Çapraz oluşturuyoruz yani. İkili trabzan. Ama araya bir zincir çekeceğiz. Pardon. Şöyle bir tane zincir, sonra bir geri geliyoruz. Şurada boşluk oluşuyor. Sonra gene bir ilerideki boşluğa ikili trabzan, sonra bir gerideki arada zinciri unutmayalım. Bir ileri, araya bir zincir, sonra bir geri. İleri, bir zincir, geri. İleri, bir zincir, geri. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir ileri, bir geri örerek böyle çaprazlar oluşturuyoruz. Başladığımız noktada bağlıyoruz. Şimdi diğer ipe geçeceğiz ve bir alt sıradaki deseni tekrar öreceğiz. Tabii geçerken önce ipi alıyoruz. Rengi bu şekilde değiştiriyoruz. Çok sıkmadan ortaya gelip şöyle ilmek kaydırıyoruz.
çaprazın bir zincir çektiğimiz boşluğa. 3 zincir ve aynı boşluğa 2 tane daha. Sonra çaprazın boşluğuna ve bütün çapraz desenlerin bir zincirlik boşluklarına 3'er tane ikili trabzan örüyoruz. Yani bir alttaki deseni yineliyoruz. İki desen arasında zincir yok. Sırayı başladığımız noktada bağlıyoruz. Yanındaki ilmeğe, trabzanın üzerine ilmek kaydırıyorum. Sonra diğerine, burada ipi bu şekilde alıp renk değiştiriyoruz. Sonra ortaya geliyoruz. Burada da bir ilmek kaydırıyoruz. Buradaki ilmek kaydırmayı şu iplerin hep aynı hizada kalması için yapıyoruz. Ördükçe iki ip de aynı hizadan devam etsin. Yani bu kaydırma yapmazsak çapraz bir şekilde bu şekilde gidecek çünkü ek yerleri. O yüzden daha muntazam bir görüntü için bir kere ilmek kaydırıyoruz. Sonra çaprazlarla devam ediyoruz. Sonra gene aynı örgüyü örüp bitirdikten sonra her bu sırayı örerken bitişte ilmek kaydırıyoruz. İpliklerin hep aynı hizada kalmasını sağlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Geri geliyoruz ve çaprazlıyoruz. Şöyle. Bir sonrakine bir zincir, sonra geri gidiyoruz. Bir zincir, çaprazlıyoruz. ...19 santim olana kadar ördüm. Bu tabi sizin zevkinize bağlı. Çok da yükseğe çıkartmamak gerekiyor. Orantıyı kaçırmamak gerekiyor. Bursla çanta yüksekliği ve genişliği orantısını çok kaçırmamak gerekiyor. Güzel durması için. Desen sayısı kullandığınız ipe göre, elinizdeki tığa göre mutlaka değişecektir. Santimle, yani ölçüyle örerseniz çok daha güzel olur. Burada burstaki şu delik sayısı ve çantadaki ilmek sayısı birbirine birebir geldi. Yani bunu ben hesaplayarak yapmadım ama öyle denk geldi. Bu da güzel oldu. Yani şuradaki 13 ilmek, şöyle aradaki 35 ilmek birebir tam denk geldi çantayla. Şimdi her bir ilmeğe bir delik. Her bir ilmeğe bir delik kullanarak çantayı bursa dikiyorum. Şimdi çantanın bir tarafını ilk dikişini diktim. İlk dikişini diyorum çünkü şimdi ilk dikişte son ördüğümüz sık iğneyi aparatın, demirin tam üzerine getirdim. Şimdi dikişi tamamladığımda, yani diğer tarafına diktiğimde tekrar üzerinden dikerek geçeceğim. Bu sefer
daha sıkı sıkı oturacak demirin üstüne ve dikiş de sağlam olacak. Şu anda çantayı aparata düzenli ve dengeli bir şekilde dikmeye çalışıyorum. Şurada iğnelerle ilmek ve delik sayarak işaretler almıştık. Oralardan iplerle tutturdum. Örmek, dikmek daha kolay oluyor bu şekilde. Burayı da aynı şekilde dikmiştim. Şimdi devam ediyorum. Şöyle buradan delikten batıyoruz. Sonra ilmekten alıyoruz. Bu şekilde çekimde bunu yapmak bir hayli zor gerçekten. Masaya vurdukça ses de geliyor. Sonra bir yan tarafa geçiyoruz. Yani ilmeğe, yanındaki deliğe görünüş böyle olacak. Çantanın yani aparatın üzerinde son sık iğneyi bu şekilde göreceğiz. İkinci dikişte daha güzel oturacak mutlaka. Sonraki deliğe batıyorum ve sonraki ilmeğe. Sonra yan tarafa geçiyorum. Yan ilmeğe, bir sonraki deliğe. Dikiş basit. Zor bir dikiş değil. Ama çekimde biraz zor oluyor tabii ki. Şimdi bir yandaki ve bir sonraki. Şöyle işaret yerlerinden bağlarsanız dikmeyi kolaylaştırıyor. Bir sonraki ve bir sonraki. Bu şekilde dikiyoruz. Şimdi ben bu dikişi her ilmeğe bir kere batarak ve her deliğe bir kere batarak devam ediyorum. Dikiş bittiğinde bir de üzerinden tekrar geçeceğim. Evet, aparatı çantaya güzel bir şekilde monte ettik. Şimdi bu dikişi daha güzel bir görünüme kavuşturacağız. Hem de dikişi sağlamlaştıracağız. Çok zayıf bir dikiş değil ama gene de sağlamlaştırmakta fayda var. Hemen şöyle gene herhangi bir tarafından ip takıyoruz. Şöyle yapalım. Artık bu dikiş çok daha kolay olacak. Şöyle hem kolay hem seri bir şekilde dikerek tamamlıyoruz. Şöyle sıkıyoruz, tam oturtuyoruz demire. Böyle devam ediyorum. Diğer tarafı da dikerek çantanın dikişini tamamlıyorum. Güzel bir çanta oluyor gerçekten. Evet, dikişi tamamen bitirdim. Gayet sağlam bir dikiş oldu. İçi gayet geniş, kullanışlı ve çok şık bir çanta olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz
Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.